Herkese güneşli bir günden merhaba. San Pietro meydanındayım. San Pietro Kilisesi'nin içine ben daha önce girmiştim ve hemen şurada kuleyi görüyorsunuz. Ben o kulenin tepesine de çıkmıştım. Hatta böyle ortamı daha iyi tanımak adına asansörde kullanmamıştım ve 500'den fazla merdiven çıktım. Bugün bir daha cesaret edeceğim. Yine yavaş yavaş, kendimi çok yormadan, yine merdivenleri kullanarak, çünkü o atmosferi her ne kadar kamerayla da çekiyor olsam size yaşatmak istiyorum. Ve en tepeye çıkıp oradaki manzarayı göstereceğim size. Yol üzerinde de San Pietro ile ilgili, Vatikan'la ilgili ve Papa ile ilgili biraz size bilgiler vereceğim. Şimdi rotamıza başlıyorum. Umarım çok yorucu olmaz. Yani sebebini bilmiyoruz ama sıcağın altında, güneşin altında herhalde bir 25-30 dakika kadar bekledik. Vatikan'a giriş kapısı çalışmadı. Yani tüm kapılar bir an durdu. Hani sıcaktan bayılanlar oldu filan. Ben de böyle hani sırayı terk etmemek için zor dayandım. Ya bu videoyu çekmeye başladım sonuçta. Devamını getirmem lazım. Neyse ki açtılar şimdi. İçeriye doğru giriyorum. Şimdi o kuleye gitmek için böyle küçük bir avludan geçiyorsunuz. Burayı göstereceğim size biraz. Şöyle bir avlu. Burası San Pietro'nun arka tarafı aslında. Şimdi insanlar şuradan kuleye gitmek için bilet alacaklar. Hemen şuradan ben de alacağım, içeriye gireceğim. İçeride görüşürüz. Şimdi içeriye girmeden Aziz Petrus'la ilgili bir takım bilgiler vermek istedim size. Biletimi aldım. San Pietro Bazilikası'nın kulesine çıkacağım ve toplam 551 basamak tırmanacağız. Asansörlü seçenekte toplam 330 basamak çıkıyorsunuz. Asansörsüz de 551. Ben ortamı daha iyi gösterebilmek adına asansörsüz olan biletten aldım. Asansörsüz olan bilet 8 euro, diğeri 10 euro. Merdivenlerin gerçekten o otantik havasını bir kez daha yaşamak istiyorum ve size de göstermek istiyorum. Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Petrus'un gömüldüğü yer olan bu noktanın üzerine kuruluyor. 1506 yılında 2. Julius buranın yapımı için emir veriyor. Aslında daha önce de yine bir yapım emri vardı fakat yıkıldı. 1506'da yeniden yapıldı. Yapılmaya başlandı ve yapımı yaklaşık 100 yıl sürdü. Bernini gibi, Michelangelo gibi büyük ustaların emekleri var bu bazilikada. Bazilika 23.000 metrekare üzerine kurulu. Dünyanın en büyük 3. bazilikası. Aziz Petrus aslında İsa'nın yol arkadaşı ve İsa'dan cennetin anahtarını teslim alan Aziz. Gerçek ismi Simone, fakat Hazreti İsa Simone'ye Aziz Petrus adını veriyor ve cennetin anahtarını veriyor. Elinde anahtar gördüğünüz heykeller arkadaşlar, bilin ki Aziz Petrus'un heykeli. İçeride hemen girişte sağda Michelangelo'nun üzerine imzasını attığı yegane heykeli, Pieta heykeli bulunuyor. Camekan bir bölümde. O da gerçekten görülmeye değer önemli bir heykel. Tabi Aziz Petrus, yani bazilikanın içini anlatmaya şimdi tabi zaman yok. Çünkü çok detay var. Kulenin üzerine çıktıktan sonra yukarıdan görme fırsatı bulacağız bazilikanın içini. Şimdi derin bir nefes alıyorum ve tırmanmaya başlıyorum. Mikrofonu çıkarttılar, yani çıkarttırdılar. Şimdi sesim çok net gelmeyebilir ama şu merdivenlerden çıkmaya başlıyorum. Bakın, hemen arkamda kuleye doğru çıkıyorum. Hatta tripodu da söktürdüler. Birazcık sallayabilirim kamerayı çıkarken. Yorucu bir merdiven olacak. Hadi bakalım çıkalım. Bu arada saatime baktım. Saat 15.09. Bakalım yukarıya gittiğim zaman saat kaç olacak? Kaç dakikada tırmanmış olacağım? Onu da göstermiş olacağım.
Evet, ilk önce yani ilk adım şu kapıdan çıktım ve etrafı biraz göstereceğim. Şöyle bir kuleye geldim ve bu tarafta göstereceğim size. Bakın burada da yine sağa sola iki büyük kubbe var. Şimdi şu ileride gördüğünüz merdivenlerden bu kubbenin tepesine çıkacağım. Şu ana kadar kaç adım attım bilmiyorum ama yolumuza devam ediyorum. Kubbeye çok yakın olduğumuz bir nokta. Bakın böyle koridorlarda yürüyebiliyorsunuz. Evet, şimdi ikinci bir koridora girdik. Oradan tırmanmaya başladık. Bakın şeyler, koridorlar ne kadar dar. Şöyle neredeyse bir insan genişliğinde başladık. İşte burası çok fena. Şöyle göstereceğim. Böyle. Sanki bir minarenin içindeymişiz gibi yukarı doğru tırmanıyoruz. Şu koridordan geliyoruz. Bakın insanlar geliyorlar ve dışarıyı gösteriyorum. Ve işte bu da şimdiki yüksekliğimiz. Tırmanmaya devam ediyoruz. Şu koridor sağa doğru eğik arkadaşlar. Hani çok belli oluyor mu bilmiyorum ama evet, şimdi yeni bir yer. Böyle tutunmak için bir halat koymuşlar. Çünkü o kadar dar ki şöyle. Bakın adımlarımı göstereceğim. Bir dakika. Bakın gösteriyorum. Ne kadar dar olduğunu görmeniz açısından. Hani iki ayak ancak sığıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Ne kadar dar olduğunu görmeyi anlayabiliriz mi ama şöyle tutuna çıkıyorum. Ve evet. Sonunda ulaştık. Evet. Şöyle çıktığım yeri göstereceğim bir daha. Bakın şöyle. Şöyle geldik. Evet, sonunda ulaştım. Dışarıyı göstereceğim size. Evet. Ve Roma ayaklarımızın altında.